1514'te Çaldıran'da Safevileri ağır bir yenilgiye uğratan Yavuz Sultan Selim, İstanbul'a dönüp yeni seferi için hazırlıklara başladı. Hedefi, Safevi tehlikesini tamamen ortadan kaldırmaktı. Dönemin Mısır merkezli büyük gücü, Memlük Sultanlığı, Osmanlıların doğuda giderek büyümesinden rahatsızdı. Kahire, bu yükselişi kendi nüfuz alanına karşı bir tehdit olarak görüyordu. Bu nedenle Memlük Sultanı Kansu Gavri, ordusunu toplayarak Kahire'den Anadolu sınırlarına doğru ilerlemeye başladı. Haber İstanbul'a ulaştığında Yavuz Sultan Selim vakit kaybetmeden harekete geçti. Artık hedef Safeviler değil, Memlüklerdi. İlerleyen Osmanlılar 20 Ağustos 1516'da Dağbık Ovası'na ulaştı ve yaklaşık 60 ila 80 bin askerden oluşan ordusuyla Memlükleri beklemeye başladı. Bir süre sonra Kansu Gavri'nin kuvvetleri de Dağbık Ovası'na ulaştı. Memlük ordusu, geleneksel savaş kültürüne uygun olarak neredeyse tamamen süvari ağırlıklıydı. Yaklaşık 40 ila 50 bin askerden oluşan bu birlik, hız ve manevra üzerine kurulu bir stratejiye sahipti. Öyle ki bu özellikleriyle zamanında Moğolları bile yenebilmişlerdi. Kansu Gavri'nin savaş planı, Memlüklerin geleneksel üstünlüğüne dayanıyordu. Hızlı süvari birlikleri önce Osmanlı kanatlarına yüklenerek düzeni bozacak, ardından merkezdeki seçkin Memlük birlikleri ani bir hücumla Osmanlı ordusunu çembere alacaktı. Bu taktik, yüzyıllar boyunca Memlüklerin en güçlü silahı olmuş, Moğol istilasına karşı bile başarı sağlamıştı. Artık kader ağlarını örmüştü. Memlük ordusunun da ovaya ulaşmasıyla İslam dünyasının iki büyük gücü karşı karşıya gelmişti. Bundan sonra söz, süvarinin kılıcında, barutun ateşindeydi. 24 Ağustos 1516'da tarihin yönünü değiştirecek Mercidabık Savaşı başlıyordu. İlk saldırı, Memlük kanatlarının Osmanlı kanatlarına yüklenmesiyle başladı. Atlarını adeta birer kanat gibi kullanan Memlük süvarileri, dört nala Osmanlı hatlarına doğru hücuma geçti. Buna karşılık Yavuz Sultan Selim, Osmanlı kanat birliklerini derhal ileri çıkararak Memlük taarruzunu karşılamakla görevlendirdi. Osmanlı süvarileri de aynı şiddette hücuma kalkınca Dağbık Ovası'nda amansız bir çatışma başlamış oldu.
Kanatlardaki çarpışma tüm şiddetiyle sürerken, bu kez iki ordunun hafif atlı okçu birlikleri merkezden ileri çıkarak birbirlerine saldırdı. Bu birlikler hem Osmanlı hem Memlük ordularının en çevik unsurlarıydı. Memlük hafif süvarileri, kökeni Orta Asya Türk savaş kültürüne dayanan gelenekleri sürdürüyor. Fakat devletin yönetimi zamanla Çerkes kökenli emirlerin eline geçmişti. Buna rağmen Türk ve Çerkes süvarileri, at üzerindeki inanılmaz çeviklikleri ve kesintisiz ok atış teknikleriyle savaş meydanında hala eşsizdi. Osmanlı hafif atlı okçuları ise Anadolu'nun Türkmen geleneğinden gelmişti. Akıncılar olarak bilinen bu birlikler, hafif zırhları sayesinde hızla mevzi değiştiriyor, hareket halindeyken bile art arda ok yağdırabiliyorlardı. Savaşın erken safhalarında düşmanı yıpratma, kanatları oyalama ve ani baskınlarla düzen bozma konusunda ustaydılar. Her iki tarafın bu çevik birlikleri, Dağbık Ovası'nın merkez hattında kıvılcım gibi bir çatışma başlattı. Ancak buna rağmen iki ordunun asıl merkez kuvvetleri yerlerinden kıpırdamıyor. Büyük hücum emrini bekleyerek savaşın kader anını kolluyordu. Kanatlardaki çatışmalarda Memlük süvarilerinin üstünlük kurmaya başlaması üzerine Yavuz Sultan Selim, Yeniçerilerden seçili birlikleri bu bölgelere destek kuvvet olarak gönderdi. Piyadelerin kanatlara doğru ilerlemesiyle çarpışmaların şiddeti bir anda arttı. Kılıç sesleri, okların vızıltısı ve barut kokusu Dağbık Ovası'nı doldurdu. Buna rağmen Memlük merkez ordusu hala yerinden kıpırdamamış, Osmanlı merkezine karşı büyük hücumu başlatmamıştı. Kansu Gavri, savaşın kaderini belirleyecek hamleyi yapmak için doğru anı bekliyordu. Yeniçerilerin ve bazı Osmanlı piyade birliklerinin kanatlara yetişmesiyle denge yeniden sağlandı. Ancak Yavuz Sultan Selim'in savaşı kesin bir zaferle sonuçlandırması için Memlük merkezini üzerine çekmesi ve top tüfek ateşine sokması gerekiyordu. Çaldıran'da Safevileri bozguna uğratan strateji tam da buydu. Fakat Kansu Gavri, ne kadar kışkırtılırsa kışkırılsın merkez kuvvetleriyle yerinden kıpırdamıyor, Osmanlı merkezine hücum etmeyi reddediyordu. İşte tam bu noktada Yavuz Sultan Selim, dünya askeri tarihine geçecek bir hamle yaptı. Osmanlı merkez kuvvetleri, ortalarında topçu birlikleri olacak şekilde ileri harekete başladı. Bu, o dönem için akıl almaz bir karardı. Çünkü Osmanlı merkezinin büyük bölümü piyadeydi ve tamamı süvari olan bir Memlük merkezine doğru ilerlemek, tahkimatı bırakıp açık hedef olmak demekti. Dahası, o zamana kadar hiçbir komutan savaş sırasında ağır topları hareket ettirmeye cesaret etmemişti. Fakat karar verilmişti. Osmanlı ordusu kare düzeninde
disiplinli bir şekilde öne doğru ilerledi. Bu sahneyi gören Kansu Gavri büyük bir şaşkınlığa kapıldı. Yavuz Sultan Selim'in adeta intihar ettiğini, Osmanlı merkezinin kolayca ezilebileceğini sandı ve sonunda beklediği o fırsatın geldiğine inanarak bütün Memlük merkez kuvvetlerine tam hücum emri verdi. Fakat dört nala Osmanlı merkezine doğru atılan Memlük süvarilerini büyük bir sürpriz bekliyordu. Yoğun toz bulutunun içinden hızla ilerleyen bu seçkin birlikler, hedeflerine birkaç yüz adım kala Osmanlı topçusunun ani bir emirle durup mevziye çökmesiyle karşılaştı. Bir sonraki anda gök yarılmışçasına yükselen top sesleri Memlük saflarını paramparça etti. Ardından tüfekli Yeniçeriler öne çıkarak disiplinli salvo atışlarına başladılar. Demir ve barutun ölümcül fırtınası Memlük hücumunu durdurmakla kalmadı. Kansu Gavri'nin süvari hatlarını birkaç dakika içinde eritmeye başladı. Aldıkları ateş baskısı o kadar yoğundu ki, Memlük komutanlığı yaşadığı şoku tarif edecek kelime bulamaz hale geldi. Top atışlarının yarattığı yıkım, Memlük ordusunun merkezini tamamen çökertecek kadar büyüktü. Tarihi kaynaklar, Kansu Gavri'nin savaşın en kritik anlarında atının üzerinde felç geçirerek öldüğünü aktarır. Bazı rivayetler ise topçu ateşinin yarattığı şiddetli sarsıntının onu ölümcül biçimde etkilediğini söyler. Komutanlarını kaybeden Memlük merkez kuvvetleri ise hızla dağıldı. Merkezin çöküşü kanatlara da bir domino etkisi gibi yayıldı. Bir süre önce üstünlük kurmaya çalışan Memlük süvarileri, Osmanlı topçusunun ve tüfekli birliklerinin baskısı altında geri çekilmeye başladı. Artık savaşın kaderi belliydi. Çaldıran'dan sonra Merçidabık Ovası'nda da zafer Osmanlı'nındı. Fakat Memlük devletinin nefesi tamamen kesilmiş değildi. Kansu Gavri'nin ölümünün ardından yeğeni 2. Toman Bay tahta geçti. Ve devletin son direnişini örgütlemek üzere Mısır'a çekildi. Yeni Memlük Sultanı, yaklaşmakta olan Osmanlı ordusunu durdurmak için savunmasını Ridaniye'de kurdu. Böylece Mercidabık'ın ardından İslam dünyasının kaderi artık Ridaniye'de yeniden çizilecek. Yavuz Sultan Selim'in kaderini ise geçmek zorunda olduğu o amansız Sina Çölü belirleyecekti. Videoyu beğenmeyi ve bize desteğinizi bir yorum bırakarak göstermeyi unutmayın.